Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda makrome ipi ile telefon kılıfı yapacağız arkadaşlar. Makrome ipim 3 numara, tığım 0 numara 2,1 milimetre. Bir de makasım var yanımda. Gerekli olacak malzemeler bunlar. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. 17 tane zincir çekeceğiz. On 17 zincir çektim. Artı 3 tane daha çekiyorum. Bu da ikili trabzan olarak kalacak. 3 tane zincir daha çektikten sonra 4. zinciri batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmek alıyorum tığıma. Yanındaki zincire ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıranın başına kadar ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın son sıraya bir tane yapmıştım. Onun olduğu yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam aynı gözün içinde 3 tane olacak. Pardon. Evet bakın. Son ilmeğin içinde 3 tane ikili trabzan var. Şimdi şuradaki sondan bir önceki ilmeğin karşısına gelecek şekilde tığımı geçiriyorum ve bir ilmek alıyorum. Bu arada şuradaki ipi de arada gizleyebiliriz bu şekilde tutarak. Evet. Bu şekilde. Sonra tekrar ilmek alıyoruz. Yanındaki trabzanın karşısına batıyoruz. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda ipi de gizlemiş oldum. Şöyle görebilirsiniz. Bu sırayı da ben buraya kadar, başa kadar aynı şekilde her trabzanın karşısına ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet son sıraya geldim arkadaşlar. Bakın. Burada son olarak başlangıçta yaptığımız 3 zincirin en tepesine şöyle bir batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bu şekilde telefon kılıfımızın alt kısmı oluştu. Bu arada burada ipin ucunu görüyorsunuz, gizlediğimiz ip. Bunu da çakmakla yakarsanız sökülme ihtimali tamamen ortadan kalkar. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincir çektikten sonra 3 tane trabzanı atlayıp dördüncüye batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane trabzanı atlayıp dördüncüye batıyoruz. Yine aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir, 4. trabzanın tepesine batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde ilk başta yaptığımız zincirin dibine batalım. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Şöyle bitmiş halini göstereyim. Şimdi buradan hiç tığımıza ip almadan şöyle bir kaydırma yöntemiyle buraya atlıyoruz. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Baştaki zinciri de trabzan olarak sayıyoruz. Toplamda 4 tane olmuş oluyor. Tekrar doladık. Yandaki boşluğa geçelim. Buraya 4 tane ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde modelimizi oluşturmaya başladık. Tekrar doluyoruz. Yine aynı şekilde yan tarafa geçiyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir sonraki sıraya şöyle çıkacağız. Buradaki zincirle birleştiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Sonra şu aradaki boşluğa batıp bir ilmek alalım. Sık iğne yapalım. 3 tane zincir çekelim. Sonra şuradaki araya batalım. Sık iğne yapalım. Bu şekilde tekrar 3 zincir. Yine araya batalım. 3 zincir. Araya batalım. Bu şekilde bütün boşluklara batarak örmeye devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Tekrar son araya batalım. Ardından şuradaki araya batıp kaydırma yöntemiyle zincirin üstüne atlayalım. Burada 3 zincir çekiyoruz. Buraya dolayıp 3 tane ikili trabzan yapalım. Yanına 4 tane ikili trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Bu şekilde. Sonra buradaki araya dönüp bir tane sık iğne yapalım. Ardından 3 zincir çekelim. Buradaki araya batalım. 3 zincir çekelim. Buradaki araya batalım. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Önce 3 zincir, sonraki üstüne tekrar zincirlerin arasına 4'er tane ikili trabzan, sonraki sıraya yine zincir olacak şekilde devam ediyoruz. Ben istediğim boyuta geldiğinde sizin karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar, son sıraya geldim. Son sırayı yaparken şöyle arka kısmını ördüm, zaten şurada bitireceğim. Şöyle tam orta kısma geldikten sonra burada 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zinciri çektim. Tekrar ikili trabzan örerek devam ediyorum. Evet, sıranın sonundayım arkadaşlar. Burada birleştirebiliriz. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir tane de zincir çekelim. İpi kesip gizleyelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sabitledim. Yalnız şuradaki zinciri ben 5 demiştim ama 2 tane daha arttırdım. Toplamda 7 tane
zincir oldu. Şimdi bir parça ip kestim. Şuraya boncuk takmak istiyorum. Bu şekilde tığımızla geçirelim boncuğu. Evet. Arkasına düğümleyelim. Bu iplerin uçlarını ben tığla etrafa çektireceğim, yaydıracağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi keselim. Kestiğimiz ipi de şöyle yakarsak, eritirsek sağlam olur. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet hoş oldu. Bu şekilde de kapatabiliriz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.